Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzun ana konusu bir ülkenin izleme alışkanlığı veya bir insan, bir grubun veya ne bileyim bir milletin diyeyim izleme alışkanlığı değişmiyorsa ne olur? Yıllardır mesela dostlar benim örnek vereceğim bir şey var. Yıllardır o kadar şey işte Çakır'ın cenazesi kılınıyor. Niye? Şey şeyden bahsediyorum şimdi. Kurtlar Vadisi'nden bahsediyorum. Niye inanıldı? Ya arkadaşlar bu kadar bir millet buna kaptırıp izliyorsa ben gerçekten burada bir şeylerin olduğuna inanıyorum. Bizim içimizde mafya olacak insan vardı da daha sonradan olmadı. Ben gerçekten haberlerde de ya zamanında çok haberde duydum. Yani filmler etkiliyor. Ya gerçekten filmler etkiliyor dostlar. Asker filmi izliyorsun mesela asker olasın geliyor. Niye? Çünkü o ruh zaten sende var ama iki silah sallasam içimdeki ruh gitmeyecek diyorsun. Hani ya da gidecek diyorsun. Ama şu şekilde bir şey var dostlar. Bunu abartıp silah alıp milleti öldüreceğim demek de etkilenmektir aslında. Şimdi yalan mı abi? Adam Ertuğrul izliyor, kılıç sallıyor. Atın tepesine biniyor, kılıç sallıyor. Futbol izliyor, gidiyor gol at. Oyuncu gol atamayınca küfür ediyor. Niye? Çünkü gerçi o da ayrı bir konu da onu konuşmuştum zaten. Şey, dediğim gibi ya dostlar ben bu konularda çok bir şey düşünmüyorum aslında. Niye diye düşünürseniz şu yüzden. Hani zaten bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Mesela yıllardır Recep İvedik izleniyor. Niye? Çünkü Recep İvedik geğiriyor, osuruyor, işte küfür ediyor, el hareketi çekiyor. Çünkü bizim milletimizin içinde de böyle insanlar var. Ben değilim, sen değilsin, o değil, bu değil. Kim o zaman amına? Kimden bunu gördüler de bunu yaptılar? Özür dilerim de ben değilim, sen değilsin. Kim o zaman? Hani bu karakteri nasıl işin içine koydular? Ya ben bakın boş konuşmuyorum. Gerçekten bu doğru bir şey. Oradaki şeyler tespit değil aslında. Görünen köy kılavuz istemez mantığı. Adam orada örnek aldığı o karakteri Şahan Gökbakar orada aldığı karaktere bakın. Aldığı karaktere yani Recep İvedik'e şey yapıyor. Bir sürü bir şey yazmış abi. Adam el hareketi çıkıyor mesela ya da küfür ediyor. Ya da ne bileyim hayatına nalet okuyor. Çünkü bizim milletimizde birçok kişi de aynı şekilde abi adam bir kötülük yaşıyor, küfür ediyor hayatına veya ne bileyim hiç geri dönülmeyecekmiş gibi. O psikolojik durumları da çok yaşatıyor aslında. Yani nasıl anlatayım dostlar? Mesela o 30 milyon izleniyor. Başka bir şey çıkıyor 300 bin, 200 bin, 100 bin, 50 bin kişi yapıyor. Niye? Çünkü abi bizde çok bir şeyler niş oldu mu yeni gelene şey yok. Yeni gelene tokat basıyoruz. O boktandır onu izlemeyelim o batsın gitsin mantığı. Abi full zaten aslında sinemalarda filan çoğunlukla bir de sinemalarda filan izletiyorlar dostlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi o kadar kaliteli içerik varken HDFD'ye bok gibi mi diyorsun? Demiyorum. Ama şöyle bir dünya var. Şimdi dostlar bizde alışılmadık şeyleri gelince bir köşeye atılmıyor. Halen daha o devam ediliyor aslında. O yüzden o gişelerin de olayı düşüyor. Bir de dostlar şimdi bizde
Dediğim gibi zamanında mafyalar ünlüydü. Ondan sonra küfreden adam, osuran adam, sıçan adam, bu muhabbetler ünlü oldu. Ondan sonra belli bir dönem böyle garip garip insanlar çıktı. Öyle söyleyeyim. Yani çok kendini bir şey sanan insan oldu. Ama kaybettiler abi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ama ben şunu söyleyeyim dostlar. Ee, Filmler aslında bir milletin ne olduğunu belirler. İzleme alışkanlığı bir topluluğun ne olduğunu belirler. Şimdi neler meşhur dostlar? Dayılı enişteli filmler. Millet birbirinin karısına kızını atlıyor. İşte ne bileyim eşine atlıyor. Yani bunu anlatan filmleri izleyen insanlar da bunları yapacak insanlar oluyor aslında. Bakın otomatikman bunları yapacak. Genel olarak bunları yapacak insanlar oluyor. Yoksa ben 100 milyon insan var hepsi bunu yapacak demiyorum yani. Şöyle de bir dünya var. Herkes bunu yapmaz. O kadar o kadar inançtan vazgeçtiysen git kendini as amına. Yani niye yaşıyorsun ki? Git kendini as. Öteki dünyaya direkt o haram şeyleri yapmadan gidersin. Niye yapıyorsun? Niye de gittiğinde geri dönüş olmayan bir yaşam yaşıyorsun? Öteki dünyada. Yani şu da var dostlar. Gerçekten bizde özenilecek şey var, özenilecek şey var. Özenilmeyecek her boktan şeye özendiğimiz için şu andaki televizyon kitlesi de onu izliyor abi. Yani şu anda ne var? Mesela televizyonda garip kuraba içerikler dediğim gibi dayılı enişteli. Böyle işte holding erkeği fakir kızı alıyor. Zengin kız fakir olan muhabbeti. Çöp çatanlık öğretiyorlar. Bilmem ne. Ya mesela arkadaşlar yasak elma en büyük örnektir. Niye diye sorarsanız bayağı bir şey Halit karakteri neydi biliyor musunuz? Bayağı kadın değiştiren bir karakter. Bir onda, bir onda, bir onda, bir onda, bir onda ne oluyor diyorsun yani veya ne bileyim garip yani bu kadar biz niye bu kadarına alıştık? Çünkü e, millet şey yaptı dostlar. İzledi bunlara para kazandırdı. Farklı bir şey para kazandırmadı. Şimdi de şirketler, prodüksiyonlar bunların hepsini yapıyor. Kas kazançlarından oyuncu tutuyor, adam getiriyor. Onlar da filmde oynatıyor. Ne diyeceksin ki? Hiçbir şey diyemiyorsun. Zaten yıllardır bunlar oynatılıyor dostlar. Bir zaman mafyalar, bir zaman çarpık ilişkiler, bir zaman savaşlar. Ne oldu? Bir şey oldu. Olmadı diyemezsin. Mesela dostlar Diriliş Ertuğrul'u izleyip adam kılıç sallıyor. Ne diyeceksin ki ona? Adam kaptırmış. Hani sen onun karşısına geçip el kaldırsan herhalde kafanı uçurur seni. Yani öyle insanlar var. Bazı şeyler dostlar bizim hayatımızda en büyük etkiyi bıraktıkları için biz onları bırakamıyoruz ve bunlara para kazandırmaya devam ediyoruz. Bu da gerçektir. Şimdi bunu yalanlayacak adam çıkıp gelsin de yoruma yazsın. Sen yalancısın. Sen pissin diye yazsın anasını satayım. Ben de okey derim. Neye göre yazdığını da bilmem ayrı bir şey de. Şimdi dostlar e, mesela sallıyorum dediğim gibi Recep İvedik neyden ünlü oldu? Osturmaktan e, ne bileyim
bel altı muhabbetlerden belki de. Yani ne bileyim, ya da yasak elma. Niye ünlü oldu? Şeyden. O ona atlıyor, o ona, o ona, o ona, o ona derken pergelleme. Veya ne bileyim, farklı bir sürü böyle lise dizisi var dostlar. Lise dizileri de aynı şekilde. O ona, o ona, o ona, o ona, o ona, o ona derken holding dizileri de aynı. O ona, o ona derken izliyorsun, adamlar da yapıyor. Niye izlemiyorum diyorsun ki? Mantık saçması. Bu kadar mantıksız bir durumdayken mantıklı olmayı da bekleyemezsin zaten de. Eğer hani izleme zevkini değiştirmezsek bütün zamanların en kötü izleme zevkine sahip ülkesi olabiliriz. Çünkü bizde belli yani. Çarpık ilişkiler, bilmem neler, işte lise dizisi adı altında 15 yaşında kızları gidip şey yapmaları, 18 yaşındaki erkeklerle olmaya çalışmaları veya ne bileyim. Mesela dostlar, ben eski dizilerden eski Kanal D dizilerine bakıyorum dostlar. İkizler Memo Hocam. Ulan hani çocuk Memo veya Can işte 8-9 yaşında lan. 8-9 yaşında anası satayım. Yani veya hadi minimum 11-12 olsun. O yaşta nasıl ne anlıyorlar ki aşktan? Mesela. Nasıl aşık oluyorlar? Veya şeyden örnek vereyim. Küçük havadan örnek vereyim. Ee, Ne anlıyor ki abi? Kaç yaşında yani? Nasıl anlayabiliyor? Bir kızdan hoşlanmak nedir? Nasıl aşık olunur? Bundan ne anlıyor ki, nasıl aşık oluyor? Şipşak oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçek hayatta alakası yok. Çünkü anlatılan şeylerin. Şipşak, bir şeyler şipşak olmaz. Zaman geçirmen lazım. O kızla zaman geçirip o şekilde yapman lazım. Filmlerden özenip hayatı bu şekilde yaşamaya çalışan çok insan var. İşte o yüzden filmlerin çok gerçek olduğuna inanmayın. Hiç gerçek değiller veya yarısı gerçek, yarısı döndürmece, sokuşturmaca gibi bir şey oluyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Neyse, görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.